Geçen sene sadece benim kaldırabildiğim bir Mjolnir yaptım. Yani torun çekicini yaptım. Daha sonra şu mesaj geldi. Eğer Tuna'yı tanımıyorsanız Tuna bu arkadaş. Bir önceki yaptığım çekiç bir elektromıknatıs kullanıyordu. Bunun bir dezavantajı çalışmak için kalın bir metal yüzeye ihtiyaç duyması. Ayrıca bu boyutlarda ulaşabildiğim elektromıknatıslar maksimum 100-150 kilo çekme gücüne sahip olduğu için Tuna'ya dayanabileceklerini düşünmüyorum. Ve aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu sefer elektromıknatıs kullanmak yerine vakum kullanmak istiyorum. Özellikle endüstriyel bir vakum sistemi kullanırsam yani Tuna'nın bile bütün atmosferin ağırlığını kaldırabileceğini düşünmüyorum çekicin üzerindeki. Ve bu tarz fabrikalarda kullanılan endüstriyel vakum sistemlerini araştırırken şunu buldum. Tam aradığım şey. Bu normalde inşaatlarda kullanılıyor. Bundan 2 tanesini kullanarak dev plakaları alıp bir yerden bir yere koyabiliyorsunuz. Bunlar normalde kompresörlerle kullanılıyor ama bunun kendi üzerinde mikro bir pompası var. Ve şu tuşa basarak pompayı çalıştırabiliyorsunuz. Daha sonra da yüzeyden ayırmak istediğiniz zaman şuna basabiliyorsunuz. Yani kurmak istediğim sistemin büyük bir kısmı bunun üzerinde var. O yüzden Mjolnir'in temeli olarak bunu kullanmayı planlıyorum. Bir güzel yanı da Mjolnir'in şekline benziyor. Tabanının şekline yani en azından dikdörtgen bir sistem. Bir diğer avantajı da bunun için metal bir yüzeye ihtiyacım yok. Neredeyse her yüzeyde delikli olmadığı sürece kullanabiliyorum. Pütürlü yüzeylerde bile çalışıyor. Bunu vakum oluştuktan sonra gerçekten de yerden ayırmanız mümkün değil. Tuna normal bir insan değil. Onu böyle insan Hulk hibriti olarak düşünebilirsiniz ama onun bile bunu ayırabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten imkansız. Ama eğer şu tuşa basarsanız vakumu boşaltıyor ve yerden hemen ayırabiliyorsunuz. Şimdi buna Tuna'ya dayanacak bir iskelet yapmam gerekiyor. Daha sonra elektroniği yapmam gerekiyor. Şuradaki tuşlara basacak bir sistem yapmam gerekiyor. Ve tabii ki de elimin içindeki implanta bağlayacağım bunu. Çünkü sadece benim kaldırabilmem gerekiyor. Benim implantım okuduğu zaman vakumu boşaltacak ve yerden kaldırabileceğim. Geri koyduğum zaman tekrardan vakumu çalıştıracak ve başka bir kaldırmaya çalıştığı zaman kaldıramayacak diye umuyorum. O zaman hadi bundan bir Mjolnir yapalım. İlk olarak vakuma bağlanacak bir iskelet tasarlayarak başlıyorum. Daha sonra bu parçalar lazer ile çelikten kesildikten sonra kaynaklanarak çizdiğim haline dönüşecekler. Parçamız hazır. Bunu yapan Abay Metal'e çok teşekkür ederim. Biraz abartı bir parça oldu. Çünkü ben birazcık anlatırken abarttım bunu. Ne bileyim 4-5 mm çelik istiyordum buraya. Burada 8 mm, şurada da 10 mm kullanmışlar. 5.3 kilo. Gerçek Hulk çekecekmiş gibi düşünün dedim. Tıra bağlasak tırı çeker yani. En azından bu parçanın bir sorun çıkarmayacağına eminiz. Bunun şöyle bir avantajı olacağını düşünüyorum. Şunu vakumlamak için aşağıya basmanız gerekiyor. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Artık aşağıya basmaya gerek yok çünkü bu çok ağır. Şu an yapışmış olmalı. Aynen. Tamamdır. Şunu bağlayıp denemek istiyorum. Biraz pul koymamız lazım. Tam istediğim gibi oldu. Tek endişem alttaki sistemin dayanmaması. Yani şu üstteki metal kısmı zarar vermesinin imkanı yok. Bunu denemek istiyorum. Bence olacak. Yani sökebileceğini sanmıyorum. Kırabilir bir şeyleri. Yana tork da gayet iyi dayanıyor. Ama çok güç vermek istemiyorum emin olamadığım için. Yine de önemli olan yukarıya doğru çekebilmesi. Şuradaki tuşa bastığımız zaman da süper oldu. Bu tuşlara otomatik bir şekilde basan bir sistem yapmam gerekiyor. Çünkü elimdeki implantı okuduğu zaman sistemi bırakması gerekiyor. Yere bıraktığını algıladığı zaman da pompayı çalıştırıp yere sabitlemesi gerekiyor kendini. Şu tuşlarla nasıl etkileşime gireceğimi çözmem lazım. Çünkü şu elektronik bir tuş. Buna bastığınız zaman pompayı çalıştırıyor ama şu manuel olarak, mekanik olarak buradaki subabı açıp havayı boşaltıyor. Bir servoyla rotasyonel torkla ona basan bir parça tasarlamayı planlıyorum. İlk onu çözelim. Ondan sonra elektronik kısmıyla devam edin. Sonra da kozmetik kısım böyle. Bunu Mjolnir'e benzetmemiz gerekiyor ama şu anda ufaktan benzemeye başladı. Yatay olarak yapışacak mı onu merak ediyorum. Kurtulursa diye çok korkuyorum ama yani kesinlikle kurtulacak gibi değil. Bu ne oğlum? Nasıl saçma sapan bir şey?
Kapıyı sökeceğim. Ondan tırsmaya başladım. Valve'in tuşuna basabilmek için şöyle bir parça tasarladım. Şuraya yüksek torklu bir servo bağladım ve bu parçamız oraya bağlanacak. Yaptığı şey tam olarak şu. Şuradaki kırmızı tuş, Valve'in tuşu ve buna basmak gerçekten çok zor. Yani parmağımla bile bayağı zorlanıyorum basarken. Buna çok yüksek torklu bir şekilde basmamız gerekiyor. Buradaki bütün bu rotasyonel hareketi sadece birkaç milimetre itmeye kullanacağız. Aynı zamanda şu üstündeki uzun olan kısmı ise şuradaki yeşil tuşa basmak için kullanacağım. Bunun için yüksek bir torka ihtiyacımız yok. Bu zaten sadece elektronik bir anahtar. Şununla çok rahat bir şekilde basabileceğiz. Şimdi hemen deneyip görmek istiyorum şuna basıp basamayacağımızı. İlk olarak manuel bir şekilde vakumu açacağım. Şimdi yazdığım test kodunu çalıştırıyorum. Mükemmel, kaldırabiliyorum. Bütün vakumu boşalttı. Süper. Şimdi şu tuşa da basana farklı kodu ekleyeceğim. Eğer bu çalışırsa ilk olarak vakumu açacak ve daha sonra valve'e basıp vakumu boşaltacak. Mükemmel. Mükemmel. Süper. Çok iyi çalışıyor. Bu sayede tek bir servo ile bir taşla iki kuş vurmuş olduk ve bütün sistemi artık elektronik olarak kontrol edebiliyoruz. Şimdi geri kalan elektroniğiyle devam edeceğim. Sıkıntı mı var? Ya şimdi sisteme güç verince servoyu hareket ettirdiğim zaman Arduino resetleniyor. Çünkü büyük olasılıkla güç yönetimiyle ilgili bir sorun var. Yeterince akım gitmediği için, zorlandığı için. Bir tane kapasitör ekledim buraya. Çalışıp çalışmayacağımı bilmiyorum. Eğer çalışmazsa bütün güç yönetimini yeniden yapmam gerekecek. Çözüldü. Biraz endişelenmiştim. Şimdi bir test kodu atacağım. Hemen bir deneyelim. Süper. Şu anda Mjolnir'i programlıyorum. Mjolnir'in firmware'i var. Deneyelim. Okey. Kimsenin kaldırabileceğini sanmıyorum ya. Sakatlanacağım, kaldırmaya çalışırken. Çipimi okuttuğum zaman kaldırabiliyor olmam lazım. Eğer daha önce izlemediyseniz sol elimde derimin altında bir RFID implantı var. Tabii henüz şunun pozisyonunu tam ayarlamadım o yüzden. Okey. Müthiş. Ha, süper oldu. Bayağı ağır bu arada. Bence böyle çıplak haliyle daha iyi görünüyor ya. Etrafını yapmasak mı? Tamam, şimdi şuradaki sensörleri koymam gerekiyor. Etrafını yapmamız gerekiyor ondan sonra. Bakalım Tuna kaldırabilecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Tony Stark filmlerde hep hologramlarla çalışıyor. Ben de bir haftadır artırılmış gerçeklikle çalışmayı denedim ve bu inanılmaz bir şey. Bunu göstermem lazım size. Şu anda bu gözlüğü bilgisayarıma bağladım ve direkt olarak bilgisayarımda çalışabiliyorum gözlüğü kullanarak. Şu anda bu görüntüyü gözlüğün üzerinde kaydediyorum. Görebildiğiniz gibi birden fazla kocaman ekranım var ve burada direkt olarak çalışabiliyorum. Çalışmak şaşırtıcı bir şekilde çok rahatmış. Şu anda üzerine çalıştığım kısmını göstereyim. Şu kısmın biraz önce test ettiğimiz kısım ve bunun üzerine gelecek 3 boyutlu baskıyla yapılacak parçaları tasarlıyorum şu anda. Bittiği zaman şu şekilde görünecek ve bunu tasarlarken bir yandan da şu ekranda 3 boyutlu yazıcımın durumunu falan kontrol edebiliyorum. Ama asıl enteresan olan kısmı bu değil, size daha acayip bir şey göstermek istiyorum. Biraz önce hazırladığım modeli aldım ve gerçek dünyada bir yere koydum. Ya bu çok acayip bir şey. Şu anda direkt benim gördüğümü görüyorsunuz yine ve biraz önce üzerine çalıştığımız
Bu parçanın üzerine sanal bir model koydum ve bu sayede 3 boyutlu baskıyı almadan önce nasıl görüneceğini görebiliyorum. Yani bu 2050 yıl ya bu. Normal değil, bu gelecekten gelen bir teknoloji gibi bir şey. Bunun şöyle avantajları var. Asıl 3 boyutlu modelimizde bulunmayan bazı eklentiler yaptım bunun üzerine. İşte şuradaki elektronik eklentiler vesaire gibi ve bunların kasanın içinde kalıp kalmayacağından emin değildim. Ve şu anda baktığım zaman özellikle şuradaki küçük tripod gayet de kasanın içinde kaldığını görebiliyorum ve bu baskıları bu şekilde alacağım. Bu gerçekten çok acayip. Aynı zamanda bu sayede boyutunu da görmüş oluyoruz. Mesela bu daha önce yaptığım Mjolnir. Görebileceğiniz gibi eskisine göre biraz daha büyük olacak. Bu alttaki pompanın boyutundan kaynaklanıyor ama bu aslında hiçbir sorun değil. Çünkü filmlerde de sürekli boyutları değişiyor yani. Birazcık büyük bir Mjolnir olacak. Chris Hemsworth'tan daha büyük bir Mjolnir'im var arkadaşlar. Hatta istersek alıp buraya üzerine kaplamaları yapılmış bir Mjolnir'i de koyabiliriz. Tam olarak bittiği zaman nasıl görüneceğine dair daha net bir fikrimiz olabilir. Direkt telefonla nasıl gördüğümü göstermek istiyorum. Size gözlüğü takmak şöyle bir his. Ya bu gerçekten de çok acayip bir his. İnanılmaz bir şey. O zaman şimdi modeli kontrol ettiğimize göre 3D baskılarını aldıktan sonra bunu fiziksel olarak yapmanın vakti geldi artık. Bitti. Dediğim gibi birazcık büyük bir Mjolnir oldu. Ama Tuna'nın elinde normal bir Mjolnir boyutunda olacağına eminim. Hatta diğeriyle karşılaştırırsam biraz irice. Ama şu şekilde tasarladım aslında ilk başta CAD'de çizerken bunu. Şu dışarıdan çıkan kısım yukarıdan 45 derece baktığınız zaman görünmeyecek şekilde tasarladım. Böylece en azından bunu yere koyduğumuz zaman ve etrafında dönerken altındaki mekanizmayı görmek mümkün olmayacak. Ona göre olabilecek en ufak boyutta yaptım ama buradaki çok önemli değil boyutu tabii ki de çünkü asıl amacımız yerden kaldırılamaması. Bu arada üstümdeki Masters of the Workshop ve Maker Gang hoodie'leri dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunlar Tuval ile birlikte hazırladığımız bir Maker koleksiyonunun bir parçası. Tuval kendi giyim markanızı dertsiz ve tasasız kurmanızı sağlayan bir platform ve bu tasarımları onlarla birlikte yaptığımız bir Maker koleksiyonu için hazırladık. Mesela daha önce bir Arduino'yu yaktıysanız bunun için bir tişörtümüz var. Ortamlarda bir 3 boyutlu yazıcınız olduğunu söylemeden herkesin anlamasını istiyorsanız bunun için de bir tişört ve hoodie'miz var. Bunlar ve daha fazlasını görmek ve almak isterseniz videonun açıklamasına bir tane bağlantı bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Bunu Tuna'dan önce bir normal insanlarla test etmek istiyorum. Çünkü sistemin çalışıp çalışmadığını görmemiz gerekiyor. Kodunda şöyle bir güncelleme yaptım. Şuraya bir sensör eklemiştik hatırlıyorsunuz. Bu sensörü kullanarak yere koyulup koyulmadığını anlıyor ve koyulduktan sonra pompayı çalıştırıyor. Bu sayede havadayken, elinizdeyken çekiç en azından pompa çalışmıyor ve daha sonra bekleme moduna geçiyor. Eğer benim implantımı okursa vakumu boşaltıyor ve kaldırmanızı olanak sağlıyor ve tekrardan bekleme moduna geçiyor. Yani tekrar yere koyduğunuz zaman yere yapışması lazım. Yani öyle olacak diye umuyorum. Hadi deneyelim. Kaldırdığım zaman aktif olması lazım. Ufak bir şey çıkarıyor. Ditliyor. Ditleyen bir Mjolnir'imiz var. Ve? Mjolnir. Mjolnir. Okey, yüzeyden yüzeye infraredin okuması değişiyor. Bunu deneyip görmem gerekecek. Ya açı çok kötü ya. Yani şunu çekmeye çalışırken hani güç alabilmek için şöyle durmam gerekiyor. Denemek ister misin? Evet. Dikkatli ol, kurtulur murtulur. Şu anda Tamam. ilk prototip testleri yani. Oh, imkansız. Kıpkırmızı oldu. Şu gösterimizi close-up çek Allah aşkına. Oh, wow. Asla mümkün değil. Ya abi kendini niye bu kadar Evet. yoruyorsun ya? İşte bu. Yani bu kadar işte ya. Denemek ister misin Adil? Olur. Ver ben alayım kamerayı. Belki yüzey salar, betondayız çünkü. O yüzden dikkatli ol. Ya vakum boşalabilir, bir şey olur.
En vahim kısmı biraz ümit veriyor ya, bence sorun onunla alakalı. Ben hiç sanmıyorum ya gerçekten de. Hiç sanmıyorum kaldırabileceğini. Çok çabalıyorsunuz ya. Tek ihtiyacınız olan şey gerçekten de yani denizin altına bir implant hemen yaptırtalım. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadarcık ya. Okey, şu kalibrasyonu yapayım. Ondan sonra Tuna'ya test ettirelim. Oh, tamam. Bir kere daha deneyeceğim. Gerçekten manyak ya. Oğlum çok acayip oldu. Bence o da bir Buranın şey. şeyi de kaldırıyor bak. İşte bak, yana sıkıntı torkta da ne? sorun yok. Hayır, ümit veriyor. Ümit veriyor. Anladın mı? Ufak bir ümitleniyorsun. Evet, Oynuyor evet, bu falan. Şey işte filmde böyle Aynen, Kaptan Amerika dokunduğu zaman böyle bir titriyordu ya. Aynen. Geldi bir de 6 tane pizza yedi hazırlanmak için. Bana aylardır meydan okuyor. Yok şöyle kaldıramazsın, böyle kaldıramazsın. Geldim arkadaşlar, üşenmedim. Abi çok merak ediyorum. Ben gerilmeye başladım. Ya bunu biz aylardır konuşuyoruz bu arada. Kaç aydır konuşuyoruz bu. Sen hatta gaza geldin, ikinciyi yaptın yani. Ben ilkini masum yapalım diyecektim sana. İlkini şöyle çeksen gelir ilkini. He. Bu nasıl bir şey? Mıknatıs değil zaten. Bu abi endüstriyel vakum pompalı bir sistem. Yere yapışıyor eve. Ve ya bilmiyorum, sonuç konusunda gerçekten de hiçbir fikrim yok ya. Yani aletin dokümantasyonuna baktığım zaman da kestiremiyorum. Deneysel bir tecrübe olacak bizim için yani. Bugün ya tarih yazacağız ya tarih olacağız arkadaşlar. Çok korkuyorum. Alete bak ya. Güzel. Aletin kedisi zaten böyle bir 10 kilo 15 kilo var yani. Koyduğum zaman yapışması lazım. Tamam. O ne oğlum? Tor tuvalete çıktı şu an. Şu anda vakumlamış olması lazım. Evet. Sen kaldırabiliyor musun bunu? Hayır. Ama kaldıramıyor mu? İmplant. Ha, evet yani ben teknik olarak... Ha öyle kaldırabiliyorsun. Benim için çok kolay. Göstereyim istiyorsan. Çok Kol. basit yani. Benim için bu kadar kaldırması. Oha! Oha! Hadi bakalım. O şey sapı... Bunun olacağını biliyordum. Burası plastik. Şuradan tutmak gerekiyor. O bütün şekli gitti şu an. Atölyenin yerleri çıplak beton ve çıplak betonda vakum zamanla kendini bırakıyor. Eğer betonun mikroskobik yapısına bakarsanız nedenini anlayabilirsiniz. Aslında beton süngerimsi delikli bir malzeme çünkü. Çekici Tuna ile test etmek için pürüzsüz cilalı bir yüzey bulmaya karar verdik. Tam aradığım yüzey bu işte. Pürüzsüz. Ve kesinlikle beton gibi delikli değil. Ve Zafer abi çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Zafer abiden rica ettim lobisini de çekebilir miyiz diye. Kurallarımız var. Birincisi tam dik yukarı çekmek. Çünkü tork vermek bence hile olabilir. Onu da deneyeceğiz. İlk olarak bir şunu denemek istiyoruz şu anda. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ben biraz uzakta duracağım. Düz yukarı. Bir yoklayalım. Şu anda çok abanmana gerek yok. En son abanırız. Bir test edelim. Dinleniyor alet ha. Oğlum dinleniyor alet. Böyle gelmez abi. Kendine dikkat et. Bir anda kurtulursa şey olmasın. Oradan çekersen olmaz orası. O sadece kozmetik plastik. Ha tamam. Burası. Bir göstereyim abi ya, gerçekten çok kolay ya. Yani gerçekten de çok kolay şunu kaldırmak. Tek yapmanız gereken şey bu kadar yani. Adam yine Koyuyorum çok geri. yaptı. Kanka bu imkanı yok, hiçbiri de gelmez. Bir dikine testini full alalım abi. Bir dikine tekrar dene istiyorsan. Yok abi böyle imkanı yok. Okey. Tork verdiğimiz zaman aleti de kırabiliriz, her şey olabilir. Şu anda koyduğumuz kurallara aykırı olmasına rağmen sadece merak ettiğimiz için tork vererek çekici kaldırmayı deneyeceğiz. Çünkü sistemi yana çekerek tüm gücü vakumun bir ucuna odaklayarak yerden ayırabileceğimizi düşünüyorum. Evet, tork verdiği zaman gidiyor. Önce geliyor. Aynen öyle. Okey. Çünkü yüzeyden sıyırdığınız zaman sistem tabii ki de çalışmıyor ama dikine imkanı yok. Dikine tır bile çekemez onu. Dikine Dedim ben sana tır çekmek için tasarladım diye. uzaya giden o bile belki.
Mermeri söker onu çekiciyle sökemez. Çok iyi ya. Ben %50 ihtimal veriyordum yani çekecek diyordum ama yani. Torkla geliyor biraz tork. Ama tork zaten o birazcık hile çünkü yerden sıyırıyorsun yani aleti. Sıyırıyorsun Evet da. ama bu arada ben kendim tork denedim, ben yapamıyorum abi, o senin. Şu an torkla şey yapamıyor musun? Ben yapamıyorum abi. Belki çok abanırsam gelir. Torkla da zor. Evet. Hiç öyle şey sanmayın yani. Ya 400 kilo kaldıran bir adamdan bahsediyoruz. 400 değil mi? Kaç kaldırıyorsun şu anda? Abi 400 ne demek oğlum? Bu korkuyorum bir şey olacak diye yani. Şey de ne? Yok. Dikine kaldırırken bir tık tork ver mesela o daha şey olabilir. Ya abi işte böyle şeylere gerek yok ya Allah aşkına yani. Yani lütfen böyle saçma sapan şeylerle. Teknoloji denen bir şey var. Hadi gidelim atölyeye. Nice. Ne sağlık. Ben çok Teşekkür tebrik ederim ediyorum bro. yani. Çok teşekkür ederim test ettiğin için. Dikine kaldırmak imkansız abi. İmkansız. Aynen. Nice. Çok iyi. Sana daha önce söylemediğim bir sürprizimiz daha var. Nedir abi? Bir çekicimiz daha var. Bunu atölyede test edeceğiz. Böyle bir şey demedin oğlum bana. Biliyorum demedim. Sürpriz, bir tane daha çekiç var. Oo! Bunu torkla da kaldıramayacaksın. Bunu torkla da kaldıramayacak. Tamam. Hadi gidelim deneyelim. Oo, burada neler varmış hocam ya. Geldi. Geldi mi? Hayırlı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Nice Arkadaşlar milyonlara. yani çok sağ ol abi. Ya buradan hani bütün abonelerime çok teşekkür etmek istiyorum. Konuşamadım. Yalnız, Konuşamadım. Şöyle bir açıp Şey gibi göstermem bir lazım. ortam oldu sanki bunu ben böyle takdim Evet, ediyor gibi. Güzel çalış Tolga. 10 milyonu bekliyoruz. YouTube'un vücut bulmuş abi. Bana uzatıyor. Şöyle bir göstereyim. Abi çok güzel ya. Bununla da çok güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum bu arada. Transformers falan yaparsın herhalde. Dönüşür Optimus Prime'a. Çok tatlı bir fikrim var. Anlatacağım sana sonra ama henüz söylemeyeceğim kamerada. Tamam. Şunu şöyle koyayım, asacağım. Hazırlayalım mı Cem? Bunu Cem yaptı bu arada. Ben bu çekiç üzerine çalışırken Cem'le aklımıza bir çekiç fikri daha Ben geldi. hala nasıl olduğunu bilmiyorum abi. Cem onu yapıp getirdi. Yani bunu kaldıramayacağını düşünüyorum. Evet. Nerede? Tamam. Bu prototip, o yüzden adaptörle çalıştırmamız gerekiyor. İçinde pili yok. Ya bu elektrikli oğlum ya. Değil ya. Ben buna dokunduğumda çarpılacağım. Hayır abi. Hiç öyle şeyler düşünme. Bir dakika ne olacak oğlum şimdi? Abi çalıştırırken kulaklarını tıkamak isteyebilirsin. Dur oğlum dur. Cem güç ver. Kaldırmak ister misin? İster misin? Gel deneyelim. gel hadi gel kaldıralım. Aynen. Tork verebilirsin istediğin gibi. Aynen. İstediğin kadar tork verebilirsin. Bu ne oğlum ya? Kapa. Ya şu an NASA'nın enerji ihtiyacı karşılandı. Bu nasıl bir şey oğlum? Kanka istediğin kadar tork verebilirsin bunda, yani denemek ister Ama misin? yok ben bunu hiç almayayım. Bu gerçek torun çekici olmuş yani. God of Thunder abi gördük Thunder'ı da şurada. Bu da işte alternatif olarak eğer kaldırabilirse diye hazırladığımız ikinci çekiç. Boşa demedik abi. Tor çekici Türkiye şubesi. Her türlüsü var bak. Elektriklisi var. Tekerleklisi bu var. dördüncü versiyonu oldu. Mıknatıslısı var. Vakumlusu var. Abi bir daha yapmam. Bir süre milyonları falan yapmam Onu da arkadaşlar. yaparsın. Tritium gördüm şurada. Tritiumlu bir tane milyonları yaparız. Kaldırırken 3. kol çıkıyor radyasyondan. Tutuyorsun böyle bir bakıyorsun 6 parmak olmuş. Çok iyi ya. Eline koluna sağlık. Vallahi o kadar Çok uğraştım. sağ ol bro ya. Ben biliyorum arkadaşlar harbiden adam buna 2 aydır bu proje uğraşıyor yani. Bir yandan da taşınmaya denk geldi. Bittim yani. Şimdi şu hani kamerayı kapayalım, direkt gidip uyuyorum Belli yani. oğlum dağılmışsın zaten. Hadi ben gidip uyuyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Her zaman abi. Brocum Eline koluna sağlık. Çok keyifli çok bir sağ ol deneyimdi. ya. Gerçekten çok tatlı oldu. Falan ne olacağını bilmiyorduk. Gerçekten bilmiyorduk. Ben şu anda ayakta uyuyorum. Görüşürüz. Siz takılın. Tamam. Takılın abi. Ben şu elektrikliyi kaldırayım diye. Adam o kadar bu videoyu çekmek için 2 ay hazırlık yaptı. Bir videoya like atın, bir abone olun bari. Bu kadar. Anahtarımı bulmaya çalışıyorum.